Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda rengarenk bir büstiyer yapmak istedim. Geçen gün alışveriş sırasında böyle güzel ipler buldum. Bir hayli aldım çünkü içindeki renkler fazla ve mutlaka içindeki renklere uygun ipler de elimizde zaten olabiliyor. Bu da yine bildiğimiz markalardan koton. %100 koton bir ip. Markasını şimdi gösteremeyeceğim çünkü kaybetmişim. Yumak bozulunca ben kendim sarmıştım. Yani bu iki ipin de kalınlığı, dokusu birbirinin hemen hemen aynısı. Ve içindeki yeşilin de birebir aynı rengi, aynı tonu. Bu ipler de elimde olunca şöyle iki renkli cıvıl cıvıl bir büstiyer örmek istedim. Bildiğimiz markaların böyle koton ipleri artık çok fazla miktarda var. İncesi, kalını, orta kalını. Yani bir markayı bulamıyorsak mutlaka bir diğerini bulabiliyoruz. Şimdi talep olduğu için iplikçiler, firmalar bu şekildeki ipliklerin çeşitlerini arttırdılar. Mutlaka bulursunuz, denk gelirsiniz. Denk gelemezseniz de mesela Alize Diva'dan örnek vereyim. Bu ipi 2 kat yaparsanız, çünkü 4 milimetre ile örüyorum bunu, aynı ebatta olsun isterseniz Alize Diva'yı tek rengin 2 kat sarabilirsiniz. Sonra bir yumakta gene çift kat 2 renk sarabilirsiniz. Gene benzer bir görüntü yakalayabilirsiniz. 5 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5. Şu ortadaki zincir bizim örneği kuracağımız zincir. Şurası. Fazlayı çekiyorum. Bir tane doluyorum. Tam ortadaki 3. zincire aynı ilmeğin içerisine 3 tane trabzan. Gene şuradaki bir tane zinciri ve en baştaki trabzana, ilk ördüğümüz trabzana bağlıyorum. Arttırarak, üçgen öreceğimiz için arttırarak örüyoruz. 3 zincir çeviriyorum. Aynı ilmeğin içerisine arttırdım. Sonra şu aradaki bir zincir çektiğimiz boşluğa, zincirin içerisine bir tane daha ve 3 tane zincir trabzanın baştakine bir tane daha. 4 tane trabzan oldu. Şimdi tam ortadaki trabzanın üzerine de 3 tane örüyoruz. 1 2 3. Sonra şu 3 tane trabzanın sonuncusuna bir zincirin içerisine 2 ve de son trabzanın üzerine bir de arttırmamızı örüyoruz. 4 trabzan, aynı ilmeğe 3 trabzan ve 4 trabzan. Şimdi 1 2 3 zincir çeviriyorum. Aynı ilmeğin içerisine arttırmamı örüyorum. Sonra ikinci trabzanın üzerine de gene arttırma örüyorum. 2 trabzanın üzerine 4 tane ördüm. 5, yanına 6, şu 3 trabzanın ilkine 7 ve aynı ilmeğe bir tane daha 8. Şimdi ortadaki trabzanın üzerine 3 tane aynı ilmeğe battığımız trabzanın ortasına 3 trabzan daha. 1 2
3. Şimdi şuradaki örgüyü buraya da örüyorum. Çift batıyorum. 2, yanındakine 3, yanındakine 4. Son 2 trabzanı başlarken yaptığımız gibi çift. Son trabzan. Sekiz trabzan. Aynı ilmeğe 3 trabzan ve 8 trabzan. Üçgen yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Şimdi kenar 11 trabzan olacak. 3 trabzan örene kadar. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Arttırmayı örüyorum. Aynı ilmeğin içerisine. Sonra yanındaki trabzanın üzerine de 2 kere, yani bir sıra altta ördüğümüz gibi 2 trabzanın üzerine 4 trabzan örüyorum. Sonra devam ediyorum sırayla. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve en son şuraya 11. Bu ortadaki trabzan, şu 3 tane ördüğümüz ortadaki trabzan, 3 tane örüyorum. 1, 2, aynı ilmeğe 3, 2, 4, 6, 8, 10, 11, tam ortaya 3 tane trabzan. Şimdi 11 trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, çift batıyorum. 9, son trabzan, ona da çift batıyorum. 10 ve 11. Dümdüz ilerliyor. Bu önemli. Böyle kasmaması, yukarı doğru dönmemesi gerekiyor uçların. 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 7 sıra olacak. 3 sıra daha öreceğiz. Aynı nasıl ördüysek bu sırayı ilk 2 trabzana ikişer kere, tam ortadakine 3 kere aynı ilmeğin içerisine ve tekrar en dipteki şu trabzan ve onun yanındakine de 2 kere batıp burada 11 olmuştu. 14 olacak. Sonraki sıra 17 olacak. 20 olduğu zaman, yani 7. sırada bunu bırakacağız. Başka bir üçgen başlayacağız. Şimdi ben bunu 3 sıra daha örüyorum. 3 trabzan aynı ilmeğe batarak kurduk üçgeni. Sonrasında ilk trabzana 2 kere battım. 1, 2, 3, 4 trabzan oldu. Sonrasında başlardaki ve sondaki 2 trabzana çift batarak ve bu 3. sıraya özgü sadece üçlü trabzanın da
kenarlarındaki trabzanlara çift batarak 8 trabzana ulaştık. Bu arttırmayı bir kere yapıyoruz. Sadece 3. sırada. Diğer sıralar gene yanlardaki ikişer trabzana ikişer kere batarak ilerleyecek arttırma. Şu anda 6. sırayı ördüm ve 17 trabzan var kenarlarda. Ortada da üçlü trabzan. Şimdi 7. sırada şöyle düşünün. Buraya bir tane daha üçgen gelecek. Şurası göğüs ortası. Burası da koltuk altı kısmı. Buradaki 17 trabzan sayısını sabit tutacağım. Bundan sonra yani örgü devam edecek ama burası hep 17 trabzan kalacak. Göğüs ortası da 21 trabzan, eksilttiğimiz trabzanla birlikte 22 olacak. 7. sırayı örüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Kısa zincir doluyorum. Yandakine arttırma yapmıyoruz. Yanındaki trabzanın içerisine ikisini birden alıyorum. Bir tane eksiltmiş olduk. Çünkü arttırmalar devam edeceği için buradaki bir arttırmayı ve buradaki bir arttırmayı eksiltmelerle sayıları sabit tutacağız. Sonra yanındaki trabzandan örmeye devam ediyorum. Bu başta eksilttiğimiz trabzanla birlikte ortadaki üçlü trabzanın ilk trabzanına kadar 17 tane trabzan ördüm. Şimdi gene ortada ördüğümüz üçgen görüntüyü sağlayan 3 trabzanı aynı ilmeğe örüyorum. Devamında şuradaki eksiltmeye kadar örüyorum. Az önce yanlış söyledim. Burada eksiltme yapmayacağız henüz. Bir üst sırada yapacağız. Biz henüz 7. sıradayız. Şu göğüs ortası. Burada 17 trabzanı sabitledik. Burada 20 trabzanımız olacak. Yani 17 3 tane daha artıp şurası 20 trabzan olacak. Bu sıradan sonra yani hem iki parça birbirine birleşecek hem 8. sıradan sonra burada eksiltmeler olacak. Şu anda değil. Şimdi ben bundan bir parça daha örüyorum. Evet, her iki parçada şu anda 7. sırada. İp burada. Bunun da ipi burada. Son kestiğimiz. Bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü çevire çevire örüyoruz. Örgünün bir düz tarafını, bir ters tarafını görüyoruz. Yani bir ön yüzü, bir arka yüzü. O yüzden görüntü farklılığı oluyor sıralarda. Bunun aynı hizada olması gerekiyor. Yani son sıra bize ters görüntü, yani düzü şurada bu şekilde, şurada ters görüntüsünün olması lazım. Burada da. Yani ipler buralarda kalacak. Şimdi buradan gene 17 trabzanı örüyorum. Üçlü ortaya ördüğümüz üçlü trabzan ve 21 tane buraya örüyorum. 22. trabzanda artık iki taraf birbirine birleşecek. 8. sıraya başlayalım. Hem de iki parçayı birleştirelim. 2 zincir şuraya, 3 zincirle dönüyorduk kenarları. 2 zincir kısa trabzan yapıyorum. Sonrasında yanına batıyorum. Aşağıda bir sıra aşağıda zaten bir tane eksiltmiştik. Yanındakine şimdi ikisini birden alıyorum. Şuradaki arttırmayı burada eksiltmiş olduk. Ortaya kadar örüyorum. Burada 17 trabzan oldu. Şurada eksiltme trabzanıyla birlikte 17. Üçlü trabzanın tam ortasındayız. Gene
3 trabzan aynı ilmeğe. Şimdi şuradaki gibi ama 21 trabzan örüyoruz. Son 22. trabzanda eksilterek diğer parçayı birleştirmiş oluyoruz. 22. trabzanda değil, onu hoşuma gitmedi, denedim, olmadı. 21 yani 20 tane trabzan öreceğim. Şu 3 trabzanın dışında tekli olanlar 21. trabzanda hem diğer parçanın ilk trabzanı ile birleşecek hem eksiltmiş olacağız. Şuradaki alt arttırmaları eksiltmiş olacağız. Tamamlamıyorum. Yarım duruyor. Diğerine, ilk trabzana onu da bir kere örüyorum ve ikinciyi hepsini birden alıyorum. Şimdi iki parçayı hem birleştirdik hem de eksiltme yaptık. Tekli olan trabzanlar 20 tane. Şuradaki de hem birleştirme hem eksiltme ve aynı zamanda da 21. trabzan oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra 20 trabzan daha örerek ortaya geliyorum. Gene ortaya 3 trabzanın ortasına 3 trabzan daha örüyorum. Devamında 17 trabzan. Sıra sonunda 17 trabzan olacak. 16 oldu. Şimdi 17.'yi örüyorum. Burada eksilttiğimiz vardı. 2 trabzanı bir yapmıştık. Bir de burada yani 2 trabzan kaldı. Gene bekletiyorum. İkisini birden alıyorum. Burası düz bir şekilde ilerleyecek. Sabit sayısı 17 trabzan. Aynı şekilde burası da 17 trabzan. Burası 20 trabzan. Bir de şuradaki birleştirme trabzanı var. Her iki taraftan. Eksilte eksilte gideceğiz çünkü. Sıra sonunda 2 zincir çeviriyorum. Yanındaki ilmeğin içerisine onu da bir kere alıyorum. Sonra ikisini birden çıkartıyorum. Burada da eksilttik. Çünkü burada sürekli bir tane arttığı için, bir tane de buradan arttığı için burada ve burada eksiltme yaparak sayıyı sabit tutuyoruz. Sürekli 17 kalıyor. Bir tane oldu. Şimdi devamında 16 tane daha örüp 17 trabzana tamamlıyorum. ...17 trabzan, üçlü trabzan ve şimdi buraya 20 tane trabzan ördüm. Şuradaki 21. hem de eksiltme örgüsünü yapalım. Şuraya batıyorum. 21. trabzan bu. Yarım örüyorum. Doluyorum. Sonra karşıdaki şu parçanın ilk trabzanına onu da yarım örüyorum. Topluyorum. Burada hep 20 trabzan. Burada hep 17 trabzan kalacak. Eksiltmeleri saymayalım. Şunlar çift görünse de eksiltme olduğu için tek olarak sayacağız. Bu şekilde eksiltmeleri yaparak trabzan sayılarını sabit tutarak belirlediğiniz ölçü kadar öreceksiniz. Yani kimine küçük gelir, kimine büyük gelebilir bu ölçü. Ona göre kendi ölçünüze göre kendi kullandığınız kapların üzerine şu şekilde koyarak şöyle göstereyim.
hangi size kullanıyorsanız onları şöyle önünüze koyacaksınız ya da kullandığınız süt yeni. Bu şekilde ne kadar daha gerekiyorsa o kadar öreceğiz. Yani ölçünüz kendi kullandığınız kapların ölçüsü olacak. Şu yan kısmı, sırta doğru olan bölümü öreceğiz. Kendi ölçünüzü koltuk altından itibaren, yani şunun bittiği yerden itibaren sırt ortasına kadar ölçeceksiniz. O kadar trabzan öreceğiz. Şu alt kısmında bu kadar düzgün olması gerekiyor ki örgüyü yaptığımız zaman şuralarda aşağıya indirmesin orta kısmı ya da yukarı çıkarmasın. Dümdüz dursun. Şimdi yanlardan sırt ortasına kadar örgüler yapacağız. İpi buraya bağladım. Trabzanlar örüyorum. Örerken böyle bakın, ne çok gelsin ördüğünüz yere trabzan sayısı, ne de az kalsın, büzmesin. Örgünün kendi uzunluğu kadar nasıl duruyorsa bollaştırmadan, büzdürmeden, aynı şekilde örgüyü bozmadan bütünlük teşkil etsin. Aralıklara ne çok sık ne çok aralıklı, zaten kendini belli eder. Şu örgü bozulmadığı sürece doğru sayıda gidiyorsunuz demektir. Kontrol ediyoruz gerginliğini. Bu kadar yeterli. Şimdi sayalım bir de. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 trabzan üzerinden şöyle sırt ortasına kadar örüyoruz. İsterseniz sırt kısmını açık bırakmak isterseniz çok fazla uzatmazsınız. Ya da düğme ile birleştirmek istiyorum derseniz tam sırt ortasına kadar örebilirsiniz. Örgüde kendiliğinden göğüs boşlukları oluşuyor bu şekilde. 2, 4, 6, 8, 10 sıra yeterli oldu. Gene buraya da 10 sıra aynı örgüden örüyorum. Sonrasında göğüs altındaki örgüyü öreceğiz. Şimdi büstiyerin üst kısmını bitirdim. Şuradan ip bağlayacağım. Şu renkli ipi. Şuraya kordonları geçirmek için minik minik biritler yapacağım. Gene aynı görünümde şuradaki örgünün aynısını sık iğne olarak devam edeceğim. Hareketli bir sık iğne olacak bu da. Hafif kabartı, yani biritler gözükecek bir desen katacak kenar oyasına. Yani siz bunu sadece sık iğneyle de örebilirsiniz. Sorun yok. İkisi de gayet güzel oluyor. Denedim. Hem sık iğne de güzel duruyor, hem biraz hareketlendirilmiş bir sık iğne de güzel duruyor. Şimdi şuradan bağlayalım. Ve aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne. İplikleri de elimizle şöyle tutalım ki arada kalsın. 2 zincir yanındaki sık iğneye 3, 4 sık iğne ördüm. 2 zincirden hemen sonra 1, 2, 3, 4. Dördüncünün üzerine gene 2 zincir, yanındakine
2 oldu. 3 1 2 3 dördüncüye örmüştük. Dördüncünün üzerine 2 zincir ve yana 2 3 4 2 zincir, son sık iğnenin üzerine de ördükten sonra burada 4 kordonu geçireceğimiz 4 tane birit oluştu. Bu yeterli. Şimdi bu görünümü gene burada da sağlamak istiyorum. Boşluğa 1, şurada daha küçük boşluklar var. Bunlar da trabzanların üstleri, tepelerini oluşturuyor. Bir o trabzanın tepesine bir boşluğa batarsanız şu ikili trabzanların içine 2 kere batmış olacağız. Yani boşluğa 2 kere batmayın. Bir tanesini boşluğa, bir tanesi de küçük olan boşluğa, yani trabzanın tepesine batalım ki 2 kere battığımız yerde büyük büyük boşluklar oluşmasın. 2 3 4 2 zincir, yine yanına, aynı ilmeğe batmıyoruz, hep yanına. 1 2 3 küçük olan boşluğa 4 2 zincir, yanına. Böyle çok hafif kabartıları olan, burayla görüntü devamlılığı olan örgü yapıyorum. Bunu sadece sık iğnelerle de örebilirsiniz. Her ikisi de gayet güzel oluyor. Şimdi ben bu örgüyle devam ediyorum. Zaten buralarda da trabzan örgü olduğu için her birine bir kere batıyoruz. Şimdi şuradaki artış noktasındayım. Burada bir askı çalışmamız gerekiyor. Ortaya ördüğümüz 3 trabzanın ortasındayım. Yani ortadaki trabzanın üzerindeyim. Şimdi buraya 35-38 santim bir zincir öreceğim. ...37 santim... ...şöyle göstereyim... ...38 santim... ...38 santim... ...yeterli olur... ...sanıyorum... ...yani şimdiye kadar 35 santim... ...yeterliydi... ...biraz fazlasını ördüm... ...hemen yanındakine... ...yani ilk dibine değil yanındakine... ...bir sık iğne... ...ve bütün zincirlere sık iğne örerek sonuna kadar örüyorum. Son zincire bir sık iğne daha, yanındaki trabzana sık iğne ile bağlıyoruz. Şimdi göğüs ortasına kadar devam ediyorum. Göğüs ortasında şurası bizim şurayı eksiltme ilmeğimiz. Şimdi şu iki yanına eksiltme yapmamız gerekiyor bu sırada da. Şu küçük biritlerden de yapacağız aynı zamanda. Öyle denk geldi çünkü. 2 zincir şu ortadaki eksiltmenin hemen yanına, sonra diğer yanına alıp ikisini birden örgüye devam ediyorum. Buradaki renkli iple yaptığım sık iğneyi buraya da örerim diye düşünmüştüm ama önce göğüs altına bir kendi rengiyle sık iğne sırası örmek istiyorum. Önce şurayı kendi rengiyle bir toparlayıp sonrasında
ya bir sıra renkli öreceğim ya da hemen motiflere geçip motifleri bu şimdi öreceğim sık iğne kenar örgüsüne dikerek ekleyeceğim. Yeşil ipi bağlıyorum. Sık iğne yapacağım şu alt kısma. Doğaçlama ilerliyor. O yüzden bu şekilde gidiyor. Hemen bitirmedim. Şuraya son batacağım yeri bıraktım. Biraz iple birlikte. Bu sırayı ördükten sonra son sık iğne ile bu sık iğneyi bitireceğim. Ama önce bunu bir örmem gerekiyor. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Örerken varsa eğer iplik sağda solda onları da örgünün içerisine topluyoruz. Şimdi bağladığım yere bir sık iğne örüyorum. Gene boşluğa ve trabzanın tepesine. Boşluğa, trabzanın üstüne. Şöyle zaten gösteriyor kendini. Bir iki trabzanın boşluğuna bir daha küçük boşluk olan trabzanın tepesine. Bu şekilde delikli olmayan güzel bir örgü oluyor. Dümdüz her gördüğüm boşluğa batarak bir büyük boşluğa bir şu küçük boşluğa batarak sırayı tamamlıyorum. Siz örerken göğüs örgüsü bittikten sonra şuradaki sık iğneyi önce örün, sonra ipi takıp renkli ipi takıp diğer oyayı örün ya da renkli örmeyin de düz örün, fark etmez. Şimdi hemen motiflere başlayalım. 5 tane basit bir motif ördüm birleştire birleştire. Desen koymadım, yani hangi desende motif örsem gözükmeyecekti. O yüzden en basitini ördüm. Zaten iplik çok renkli olduğu için gerek de yoktu. 5 motiften sonra bir motif daha öreceğim. Şimdi göstereceğim nasıl ördüğümü. Gerekirse bir tane daha örebilirim ama sanki 6 tane yeter gibi gözüküyor şimdilik. Basit bir şekilde örüyoruz. Hemen başlayalım. Sihirli halkaya 3 zincir. Sonrasında ikili trabzanlar 3 tane. 2 zincir. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi 2 zincir. 1 2 3, gene 2 zincir, gene 3 trabzan. İki zincirle ördüğüm trabzanın üzerine bağlıyorum. İlmek kaydırarak sıkıştırıyorum arkadan. Şimdi bu kadar renkli olmasa ip, başlangıcı güzel olsun, ek yeri belli olmasın diye sık iğnelerle boşluğa kadar geliyordum. Sonra örmeye devam ediyordum ki motifin ek yeri ortada kalmasın diye. Ama tabii bunda böyle bir şey söz konusu değil. Çok renkli bir ip. O yüzden rahat bir şekilde örmeye devam ediyorum. 3 zincir. Sonra 3 trabzandan sonra boşluğa 2 trabzan,
2 zincir, köşeleri örüyoruz şu anda. 2 boşluğa, sonra şurada gördüğümüz 3 trabzanın üzerine. Sonra gene boşluğa 2. Şimdi diğer köşeyi örüyoruz. Boşluğa 2 taneden sonra 2 zincir, tekrar 2 tane trabzan. Sonra trabzanların üzerlerine. Sonra boşluğa 2, 1, 2, 2 zincir, gene 2 tane ve trabzanlara. Boşluğa 2, 2 zincir, son köşedeyim. Gene boşluğa 2. Şuradan başlamıştık ilk trabzanın üzerinden. Gene oraya sırayı bağlıyoruz ilmek kaydırarak. Böyle örüyoruz. Gene 3 zincir, trabzanlara, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Gene devam ediyoruz. Yani nasıl şimdiye kadar ördüysek bu şekilde 1, 2, 3, 4 sıra. Zaten 2 sırayı ördük. Sonrasında 2 sıra daha ve motifi tamamlıyorum. Birazdan da ekleyeceğim. Son sırasında ekliyoruz. Köşeye 2 tane trabzanı ördüm. Diğer köşeye 1 tane zincir. Diğer 2 trabzanı örüyorum. Karşılığına gelecek trabzana ekliyorum. Sonra diğer ikinci trabzan boşluğa, karşılığına da aynı şekilde boşluğa ördüğüm ikinci trabzanı alıyorum. Sonrasında diğer trabzanlara da tam karşılığına ekleyerek devam ediyorum. Hangi trabzanı örüyorsam karşılığında aynı trabzana ekliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda boşluktaki 2 trabzanı da ekliyorum. Zincir 2 tane, artık diğer sırayı örüyorum. Boşluğa yine 2 trabzan ve diğerleri. Şurada başlamıştım sıraya. Buraya kadar örüp bitiriyorum. Şimdi şuraya ipi bağlayacağım. Boydan boya bir sık iğne sırası öreceğim. Burada da kendi rengiyle örmüştüm. Buradaki sık iğne ile burada öreceğim sık iğne birbirine dikerken çok işimize yarayacak. Daha muntazam, daha düzgün bir ekleme olacak burada. Sıraya bağlıyorum. Boşluğa 1, 2 kere batıyorum. Gene trabzanların üzerine her birine atlamadan örüyoruz ki örgüyü küçültmeyelim. Örerken kaç tane batıyorsak boşluklara, köşelere gene aynı şekilde sık iğne örerken örgüyü küçültmeden olduğu gibi örüyoruz ve burada
kestiğimiz iplerin görüntülerini içinde yürüterek yok ediyoruz. Şöyle tutun elinizle. Bu şekilde. Köşeye geldim. İki tane köşe boşluğuna, iki tane diğer köşenin boşluğuna. Ama araya bir tane de örersek iyi olacak. İki tane örmüştüm. Bir tane şu ek yerini örüyorum. Sonra iki tane de köşeye. İki köşeye, bir tane ek yerine, iki tane köşeye ve diğer bütün trabzanlara. Çok doğaçlama olan bir model oldu bu. İnanın şurayı örerken buraya ne yapacağımı bilmiyordum. Kenara ne örgü yapacağımı bilmiyordum. Yani bir sonraki adım ne olacağını hiç bilmeden o anda ne hoşuma gidiyorsa onu ördüm. Bu örgüyü yaptıktan sonra şu üst örgüyü sık iğnelerini yapmıyorsunuz hemen. Şu kenarları da örüyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Sonra motifleri örüyoruz, birleştiriyoruz. Şuradaki sık iğneyi ördükten sonra iki parçayı birbirine ördüğümüz sık iğnelerle birleştiriyoruz. Şu göğüs ortası, 3 motif bu tarafa, 3 motif bu tarafa tam denk geldi. Bu iki parça birleştikten sonra mesela herhangi bir noktadan ipi takıyoruz. Şuradaki oyayı başlıyoruz örmeye. Aynısını hiç değiştirmiyoruz. 4 sık iğne üzerine 2 zincir, hemen yanına batıyoruz. Başlıyoruz örmeye. Bu iki parça birleşik olduğu için geliyoruz. Askıyı yapıyoruz. Göğüs ortasını örüyoruz. Askıyı yapıyoruz ve örgünün şu altına da hep aynı örgüyü yapıyoruz. Buraya da. Ve başladığımız noktada bitiriyoruz. Benimki çok yani şurayı nasıl öreceğimi inanın başlarken bilmiyordum. O yüzden bu şekilde gelişti. Olmaz mı? Tabii ki olur. Şurada bir rit yapmıştım. Mesela şurada yapacağım bir riti. Tam denk gelecek birbirine. Herhangi bir sorunu yaratmayacak bu şekilde yapmış olmam. Ama doğrusu önce iki parçayı sık iğneleriyle birleştiriyoruz. Sonrasında tamamının oyasını örüyoruz ve bitiriyoruz. 6 tane motifi, yani 3 bu tarafta 3 bu tarafta demiştik. Ortası tam göğüs ortasına denk geliyor. Sonra artışlara denk gelen yere gene bir ek yeri geliyor. Bu şekilde tam denk gelen 6 tane motifimiz oldu. İğne iplikle yeşille dikeceğim. Çünkü buradaki desenin bu tarafa doğru gözükmesini istemiyorum. O yüzden yeşille iğne iplikle burayı dikerek birleştiriyorum. Şu iğneler çok önemli. Motifin hangi ilmekleri takip edeceğini dikişte gösteriyor. Yani şu işaret olan bölge içerisinde bu dikişin tamamlanmış olması gerekiyor. İp burada. Şu şekilde aşırtmıyorum karşı tarafa. Yan tarafa geçiyorum ama şu ilmeğin en dipteki kanadına batıyorum. Yani yan yana duran tarafları dikiyoruz. Şuralara batarsak örgüyü dikerken kalınlaştırmış oluruz. Şimdi bu tarafa geçince böyle çırparak denir eskiden. O şekilde dikmiyoruz.
şu yan tarafa geçiyorum ve birbirine yan yana olan iki örgünün kanadını birleştiriyoruz. Yine bir yana geçiyorum. Diğer taraftaki yan yana olan, bakın saç örgüsü gibi duran iki ipin birbirine en yakın olan taraflarını birleştiriyoruz. Buraya kadar bir motifi birleştirdim. Şimdi şuraya kadar da şu ilmekler içerisinde de bir motif daha birleşmesi gerekiyor. Gene ip burada. İp neredeyse onun yan tarafına geçiyorum. İnce bir dikiş olması için, örgüyü kalınlaştırmak istemiyorum çünkü. Yanındaki ilmeğin tek kanadına batıyoruz, yan yana duran. Sonra bakın şu ilmeğin tamamı, şuna batıyoruz. Bir de hemen yanındaki ilmeğin tek kanadına batıyoruz. Sonra gene yana, birbirini takip eden ilmekler. Şöyle bakıyoruz arada muntazam gidiyor mu diye. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Basit bir dikiş, ince bir dikiş oluyor bu şekilde. Kalınlaştırmadan örgüyü, dikiş olayını da bu şekilde hallediyoruz. Şöyle bir kordon ördüm. Ölçüsünü de göstereyim. Bir 20 kadar kordon ördüm. Ben uzun kordon seviyorum. Çünkü büyük bir şekilde bir kurdele yapmak istiyorum bittiğinde. O yüzden biraz fazla ördüm. Şöyle ucuna püskül taktım. Püskülü de göstereyim. Bazen soruyorsunuz gerçekten. Şöyle bir karton parçasına 15 kere sardım. Sonra kestim. Bir tane parçayı da tığ içinden aldım. Şöyle bir katını alıyorum. Ortadan bağlıyorum. Buradan tam ortadan püskül bu şekilde oluşuyor. Gene küçük bir parçayla ortaya yakın bir yerden boğuyorum. İyice sıkıştırıyorum. Bütün parçaları da içine dahil ediyorum. Uçlarını şimdi biraz ötede temizleyeceğim. Buraları kirlenmesin. Şuradan bağcığı alıyorum. Diğer ucuna bir katını geçiriyorum. Düğüm yapıyorum. Sonra bu parçaları da şuradaki bağladığımız ipin
içinden alıyorum. Bunları da püsküle dahil ediyorum. Düzeltiyorum. Şimdi uçlarını da düzelttikten sonra bunun gibi diğeri de bitmiş olacak. Burada gördüğünüz bütün parçaları içine dahil edebilirsiniz. Evet, örgüyü bitirdim. Askılarını mankenin üzerinde ölçtükten sonra dikeceğim. Kordonunu mankenin üzerinde gene çaprazlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Ne çıkacağını bilmeden başlamıştım. Ortaya çıkan model de hoşuma gitti. Şimdi bu bittikten sonra gene bu renkli ipi kullanıyorum. Gene aynı ipin başka bir rengini kullanarak farklı bir model öreceğiz. Ne öreceğimi hala bilmiyorum. İpi, tığı önüme koyacağım. Videoyu başlatacağım. Artık bakalım nasıl bir desen çıkacak o videoda da. Umarım birilerinin hoşuna gitmiştir. Birilerinin işine yarayacak bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.